Herkese merhaba. Gece şöyle bir kafanızı kaldırıp gökyüzüne baktığınızda o gördüğünüz her şeyin, yani en küçücük aydan tutun da en devasa galaksiye kadar neden ama neden durmaksızın döndüğünü hiç merak ettiniz mi? Sanki evrenin tamamı hiç durmayan dev bir dans pisti gibi değil mi? İşte bu bölümde bu bitmeyen kozmik dansı başlatan o görünmez gücün ne olduğunu hep birlikte keşfedeceğiz. İşte bütün bu yolculuğumuzun merkezindeki soru tam olarak bu. Neden hiçbir şey öylece yerinde durmuyor? Yani madde neden uzayda hareketsiz bir şekilde süzülmek yerine sürekli bir dönüş halinde? Cevap, sandığınızdan çok daha gerilerde. Evrenin ta kendisinin doğduğu o ilk ana kadar uzanan temel bir fizik yasasında saklı. Şunu en baştan söyleyeyim, bu kozmik dans kesinlikle bir tesadüf değil. Her şey, evrenin doğum anı olan büyük patlamadaki o ilk, diyelim ki mükemmel olmayan anlara dayanıyor. Düşünün, eğer büyük patlama kusursuz bir şekilde simetrik olsaydı, her şey büyük ihtimalle hareketsiz kalırdı. Ama neyse ki öyle olmadı. Tıpkı bir tencerede kaynayan çorbadaki minik girdaplar gibi, evrenin ilk anlarındaki bu küçücük yoğunluk farkları maddenin bir araya gelmesini sağladı ve daha da önemlisi onlara o ilk, ufacık dönüş hareketini kazandırdı. Peki, milyarlarca yıl önce başlayan bu ufacık dönüş, nasıl oldu da bugünün dev galaksilerini ve gezegenlerini döndüren o akıl almaz güce dönüştü? İşte tam bu noktada fiziğin en zarif ve en temel yasalarından biri devreye giriyor. Açısal momentumun korunumu. Bu kavram, tüm bu gizemi çözmemizi sağlayacak anahtarın ta kendisi. Gelin önce en temelden başlayalım. Çizgisel momentumu bir nesnenin hareket etme gücü gibi düşünebilirsiniz. Mesela bir bowling topunun kulvarın sonuna doğru gitmesi gibi düz bir yolda ne kadar hareket taşıdığını bize anlatır. Şimdi gelelim bizim asıl kahramanımıza, açısal momentuma. Bu da aslında aynı fikir ama düz gitmek yerine dönen şeyler için geçerli. Mesela bir topacığın kendi gezegenimizin ya da bir bisiklet tekerleğinin dönmeye devam etme konusundaki o inadını düşünün. İşte bu inat, bu istek tam olarak açısal momentumdur. Kısacası çizgisel momentum bir cismi ileri doğru itmeye devam ederken açısal momentum onu kendi etrafında döndürmeye devam ettirir. Yani ikisi de aslında eylemsizliğin farklı yüzleri. Biri durmaya karşı bir direnç gösteriyor, diğeri ise dönmeyi durdurmaya karşı bir direnç gösteriyor. Ve işte her şeyin sırrını ortaya çıkaran o sihirli kural geliyor, açısal momentumun korunumu. Bu yasa bize diyor ki, dönen bir sisteme dışarıdan bir kuvvetle müdahale etmediğiniz sürece, yani onu tutup yavaşlatmaya ya da hızlandırmaya çalışmazsanız, o sistem sonsuza dek aynı miktarda dönüş hareketini koruyacaktır. Bu evrenin en temel, en sarsılmaz kurallarından biridir. Bu yasayı anlamanın en güzel yolu hepimizin bildiği buz patencisi örneğidir. Düşünün, patenci kollarını iki yana açtığında yavaşlar. Çünkü kütlesi daha geniş bir alana yayılmıştır. Ama kollarını kendine doğru çektiği anda ne olur? Kütlesini merkeze toplar ve aynı momentumu korumak için inanılmaz bir hızla dönmeye başlar. İşte bu açısal momentumun korunumunun gözümüzün önündeki en mükemmel örneği. Şimdi o buz patencisini aklınızdan çıkarın ve yerine milyarlarca yıl önceki dev bir gaz ve toz bulutunu koyun. Güneş sistemimizin doğduğu o bulut en başta çok ama çok yavaş dönüyordu. Fakat kütle çekimi bu dev bulutu kendi içine doğru çektikçe tıpkı kollarını kapatan o patenci gibi kütlesi merkeze toplandı ve dönüş hızı akıl almaz derecede arttı. İşte Güneşimiz ve bütün gezegenler o baş döndürücü hızlarını bu devasa kozmik bir büyütten aldılar. İşte bu soyut fizik prensibi bizi doğrudan evimize, yani kendi gezegenimize getiriyor. Anlayacağınız, dünyanın bu durmak bilmeyen dönüşü, o kozmik doğum sürecinden bize kalan milyarlarca yıllık bir miras. Bu miras sayesinde Güneş sistemimiz adeta mükemmel bir uyum içinde dans ediyor. Bakın, Güneş kendi etrafında dönüyor, bütün gezegenler onun etrafında aynı yönde dönüyor ve gezegenlerin çoğu da yine kendi eksenlerinde aynı yönde dönüyor. Peki ya ters yönde dönen Venüs ve adeta yan yatmış gibi dönen Uranüs? Onlar bu kozmik dansın kurallarını bozan yaramaz çocukları gibi. Bilim insanları bu iki gezegenin milyarlarca yıl önce yaşadıkları devasa çarpışmalar sonucu bu garip dönüşlere sahip olduğunu düşünüyor. Tamam, neden döndüğümüzü artık anladık. Ama asıl önemli soru şu. Bu dönüşün bizim hayatımız için anlamı ne? Bu durmak bilmeyen hareket gezegenimizi nasıl şekillendiriyor ve en önemlisi bizim burada var olmamızı nasıl sağlıyor?
Bu sorunun cevabı inanın sandığınızdan çok daha kişisel. Çünkü dünyanın bu basit gibi görünen hareketi, sabah içtiğiniz kahveden tutun da yaşadığınız mevsimlere, hatta nefes aldığınız havanın kendisine kadar her şeyi ama her şeyi etkiliyor. Peki bir anlığına dönmediğini düşünün, işte o zaman bambaşka, tanınmaz bir dünyada yaşıyor olurduk. En temelinden başlayalım, gece ve gündüz döngüsü. Bu dönüş olmasaydı hayatın o bildiğimiz ritmi tamamen yok olurdu. Ama dahası var. Okyanus akıntılarını ve rüzgarları şekillendiren Coriolis etkisi, gezegenimizin neden tam bir küre değil de kutuplardan biraz basık olduğunun sebebi, hatta bizi güneşin ölümcül radyasyonundan koruyan o görünmez manyetik kalkan, hepsi, evet hepsi, dünyanın bu basit dönüş hareketinin bir sonucu. Yüzyıllar boyunca insanlar dünyanın döndüğünü tahmin ediyordu, evet, ama bunu kanıtlamak çok zordu. Ta ki 1851 yılında Fransız fizikçi Léon Foucault o dahiyane deneyini yapana kadar. Foucault, Paris'te bir katedralin tavanından aşağı dev bir sarkaç sarkıttı. Sarkaç sallanırken salınım düzleminin yavaş yavaş değiştiğini gören herkes, aslında hareket edenin sarkaç değil, ayaklarının altındaki devasa gezegenin ta kendisi olduğuna canlı canlı tanıklık ediyordu. İşte bu, dünyanın dönüşünün ilk somut deneysel kanıtıydı. Hani bir günün uzunluğu hep sabittir sanırız ya, aslında pek de öyle değil. Çok hassas değişiklikler oluyor. Mesela ayın gelgit etkisiyle dünyamız her yüzyılda milisaniyelerle ölçülecek kadar yavaşlıyor. Ama ilginç bir şekilde son yıllarda küresel ısınmayla eriyen buzulların gezegenin kütle dağılımını değiştirmesiyle bu yavaşlama tersine döndü ve dünya bir miktar hızlandı. Tıpkı kollarını kendine çeken o buz patencisi gibi. Bütün bu faydaları gördükten sonra gelin şimdi biraz felaket senaryosu yazalım. Bu dönüş hareketinin ne kadar hayati olduğunu anlamanın en iyi yolu bir anlığına durduğunu hayal etmektir. Kemerlerinizi bağlayın çünkü bu düşünce deneyi tam bir kabusa dönüşmek üzere. Peki, düğmeye bastık ve dünya aniden şak diye durdu. Ne olurdu dersiniz? Bu sorunun cevabını anlamak için önce şu sayıyı bir görmeniz lazım. Bu, Ankara enleminde yaşayan birinin, yani büyük ihtimalle sizin, şu anda tam şu saniye uzayda doğuya doğru hareket etme hızınız. Saatte 1280 kilometre. Bu ses hızından bile daha fazla. Şu an oturduğunuz yerde bu inanılmaz hızlı hareket ediyorsunuz ama hissetmiyorsunuz. Neden? Çünkü etrafınızdaki her şey, binalar, ağaçlar, hatta soluduğunuz hava bile sizinle birlikte dönüyor. Şimdi, dünyanın aniden frene bastığını hayal edin. Eylemsizlik yasası diye bir şey var değil mi? İşte o yasa gereği yeryüzüne sabitlenmemiş olan her şey, yani insanlar, arabalar, binalar, okyanuslar ve atmosfer saatte 1280 kilometre hızla doğuya doğru fırlamaya devam ederdi. Bu, gezegen yüzeyindeki her şeyin saniyeler içinde paramparça olması demek. Atmosferin kendisi yüzeyi adeta zımparalayan dev bir şok dalgasına dönüşür ve okyanuslar bütün kıtaları yutan küresel tsunamiler yaratırdı. Diyelim ki bu ilk kıyametten bir şekilde sağ kalan bir şeyler oldu. Ortaya çıkacak dünya bildiğimiz dünyadan çok ama çok farklı olurdu. Bir yılımız sadece bir günden ibaret olurdu. 6 ay boyunca kavurucu bir sıcaklık, ardından 6 ay boyunca dondurucu bir karanlık. Okyanuslar kutuplara çekilir, ekvator çevresinde dev bir süper kıta ortaya çıkardı. Kısacası kelimenin tam anlamıyla bir cehennem. Neyse ki şimdi derin bir nefes alabiliriz çünkü bunların hepsi sadece bir düşünce deneyi. Gezegenimizin sahip olduğu açısal momentum o kadar ama o kadar devasa ki onu durdurabilecek bilinen hiçbir kuvvet yok. Milyarlarca yıldır dönüyor ve daha milyarlarca yıl daha dönmeye devam edecek. Gördüğünüz gibi her gün yaşadığımız bu sıradan gerçeklik aslında evrenin başlangıcında atılan o ilk adımların ve açısal momentum gibi sarsılmaz yasaların bir sonucu. Bu bize şunu hatırlatmalı. Ayaklarımızın altındaki zemin ne kadar sağlam görünürse görülsün, aslında hepimiz saniyede yüzlerce metre hızla dönen bir uzay gemisinin yolcularıyız. Peki, gerçekliğimizi şu anda bile sessizce şekillendiren başka hangi görünmez yasaların farkında değiliz?